Merhaba arkadaşlar. Bugün size tavuk göğsü yapacağız. Malzeme için 125 gram tereyağı ya da margarin. Margarinimizi eritiyoruz güzelce. Şöyle tenceremizde. Üzerine bir su bardağı un ekliyoruz. Aynı un helvası yapar gibi kavuruyoruz unumuzu. Unumuz oldu sayılır. Mis gibi de kokmaya başladı. Böyle un helvası gibi karartmadan yapıyoruz unumuzu. Artık yeterlidir bu kadar karıştırmak. Şimdi üzerine bunun 1 litre sütümüzü ilave edeceğiz. Ben şöyle günlük süt alıyorum. Günlük süt de yapıyorum. Daha güzel oluyor. Siz sokak sütü de alabilirsiniz. Paket sütleri tavsiye etmiyorum. Paket sütlerle ne yoğurt oluyor ne adam gibi tatlı başka bir şey oluyor. Öncelikle topaklanabilir ama daha sonra o çözülecektir. Şey yapmayın, panik falan yapmayın öyle. Esasında yavaş yavaş dökmemiz gerekiyor ama kameraya aldığım için bir taraftan da ben böyle boca ettim. Fark etmiyor. Çözülecek. Birazdan göreceksiniz. Zaten fokurdamaya başlayınca koyulaşmaya da başlayacak. Bu şekilde kaynayıncaya kadar karıştıra karıştıra yaklaşık bir 8-10 dakika pişiriyoruz. Sütümüz hafif hafif kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi. Topaklanma da olmadı gördüğünüz gibi. Karıştırıyoruz çünkü sürekli. Şimdi arzuya göre ben 1,5 bardak kadar şeker katıyorum ama sizin damak tadınıza göre siz onu 1 yapabilirsiniz. Ben çok şekerli sevdiğim için 1,5 yapıyorum. Arzuya göre şimdi üzerine şekerimizi ekleyeceğiz. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Hafiften böyle fokurdamaya başlasın. Hemen şekerimizi aldık. Döküyoruz içine. Tamamdır. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Zaten bakın fokurdamaya başladı. Çok güzel oluyor. Çok güzel kokuyor. Vanilyamızı da ekliyoruz. Biraz daha karıştıralım. Biraz daha pişsin. Hem vanilyamız karışsın içine. Şimdi esas işin püf noktasına geleceğiz. Kaynadıktan sonra bunu yaklaşık 3-4 dakika mikserle çırpmamız gerekiyor. Yoksa muhallebi oluyor. Yaptığımız zaman böyle sakız kıvamına gelecek ve tavuk göğsümüz olacak. Aman karıştırmayı ihmal etmeyin. Yoksa dibine sarar. Tamam. Oh, mis gibi de koktu. Tamamdır. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum. Mikserimi hazırlayıp yaklaşık 3-4 dakika, bilemeyiz 5 dakika. Zaten o size kendini gösterecektir. Böyle sakızlı bir hale gelene kadar mikserle çekiyoruz. Gördüğünüz gibi muhallebimizi boşalttık. Şöyle biraz da sallayalım, düzlensin. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra da porsiyonlayıp tabaklara dökeceğiz. Boşaltacağız. Tavuk göğsümüz soğudu. Şimdi porsiyonlara bölüyoruz. Bunu büyük borcam var ya, ona dökecektim. Daha ince olacaktı. O zaman öyle oldu. Üzerine şimdi tarçınımızı da döktükten sonra servise hazır edeceğiz.
Afiyet olsun.